Merhaba, ben Profesör Doktor Oğuzhan Karatepe. Obezite cerrahisi ve pankreas cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlere mide küçültme ameliyatı nedir onu anlatmaya çalışacağım. Mide küçültme halk arasında tüp mide olarak bilinen fakat tıbbi literatürde sleeve gastrektomi olarak geçen ameliyat şeklidir. Günümüzde obezite cerrahisinde ve obezite ameliyatlarında en sık yapılan ameliyat tekniğidir. Bu ameliyatla beraber biz midenin %60 ile 80 kısmını laparoskopik cerrahi dediğimiz kapalı yöntemleri kullanarak alıyoruz. Hastalara ne kazandırıyor bu? Özellikle midenin %60'ı 80'i alındığı zaman bu midenin fundus kısmında bulunan grelin hormonu yani tokluk hormonu salgılanan kısım da alındığı için hastalar ameliyat sonrası hem açlık hissetmiyorlar hem de mideleri küçüldüğü için daha az yiyorlar. Yani örneğin bir hasta 5 köfte yiyecekse bu ameliyat sonrası 1 köfte yiyor. Ameliyatın en önemli problemlerinden bir tanesi uygulanan tekniğe bağlı bazı komplikasyonlar. Yani işte kaçak dediğimiz ya da işte enfeksiyonlar dediğimiz bu komplikasyonlar olabiliyor. Fakat tecrübeyle, cerrahi tecrübeyle, işte kullanılan malzemenin kalitesiyle beraber bu kaçak oranları ya da işte komplikasyonlar çok azalıyor. Hastalar ortalama bu ameliyatlar sonrası bir yılda fazla kilolarının %60 ile 70'ini kaybedebiliyor. Ameliyat sonrası dönemde biz bütün hastalara şunu söylüyoruz. Sadece ameliyat olmak yeterli değil. Ameliyat sonrası dönemde üçlü bir kombinasyon uyguluyoruz. Ameliyat işin %40'lık kısmı, %30'luk kısmı diyetin regülasyonu, yani diyet ve yaşam tarzının değiştirilmesi. Geri kalan %30'luk kısmı ise egzersizi hayatımıza koymak. Eğer hastalarımız bu ameliyatı olur ve geri kalan dediğim gibi %30'luk kısımları da hallederlerse kalıcı bir kilo kontrolü sağlanıyor ve ek hastalıklarından yani obeziteye bağlı işte diyabetti, uyku apne sendromuydu, bacak problemleri yani artrit gibi, artroz gibi problemlerden de kurtulmuş oluyorlar. Bu ameliyat 18 ile 65 yaş arasında fazla kilosu olan, yani fazla kiloya ne diyoruz? Nasıl fazla kilo diyoruz? İşte biz uluslararası bazı standartlar kullanıyoruz. Bu standartlardan en önemlisi de body mass index dediğimiz boyun kiloya oranı. Yani boyumuzun kiloya oranlayan bir skala var. Uluslararası skala. Bu skalaya göre eğer ki bu oran 35'in üzerindeyse ve hastalarda ek hastalık varsa, mesela diyabet gibi, işte uyku apne sendromu gibi, artrit gibi, yani yürümekte zorlanma gibi, işte nefes darlığı gibi, diyabete bağlı komplikasyonlar gibi, bunlar 35 yani body mass indeksi 35 olan hastalara yapılabiliyor. Ama bu hastalıklar yoksa 40'ın üzerindeki hastalar bu ameliyatlara uygun oluyor. Ameliyat dediğim gibi kapalı bir yöntemle, yani laparoskopik yöntemle yapılan yaklaşık 20-25 dakika süren bir ameliyat tarzı.